Drone Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün Mavic 3 klasik drone'un takip özelliğine, yani aktif train'e bakacağız, inceleyeceğiz. Konu mankeni olarak eşimi kullanacağım. Şu anda kanoda, denizde. Bir kano takibi yapmış olacağız yani. Ben oturduğum yerden size video çekmiş olacağım. Yeni bir yazılım daha mevcut diyor ama bu benim yüklediğim yazılım herhalde. Açınca belli olacak. Evet, cihazımı da açtım, kumandamı da açtım. Artık eskideki olduğu gibi böyle gimbal dansını yapmıyor. Bunlar da kaldırmışlar nedense. Artık sadece ufak hareketler yapıyor. Ekran kaydını da başlattım. Evet, şu anda GPS'in yeterli sayısını bulmasını bekliyorum. Mavic 3'ün ilk versiyonlarında bu GPS bulma süresi çok fazla uzundu. 1 dakika, 2 dakika, 5 dakika bekleyen kullanıcılar vardı. Bu klasikte ben o kadar çok sıkıntı yaşamadım. Yere bırakayım. Hatta şu an en uzun beklediğim zaman oldu yani. Normalde bu kadar beklemiyordum. Evet, 9'u gördü zaten. Birazdan home point'i kaydedip bana izin verecektir diye düşünüyorum. Video moduna da alayım. 5K 50 FPS. Evet, 11 GPS'i gördü. 5K 50 FPS aldım, en yüksek. Artık kalkış yapabiliriz. Bak, kaydımı da başlattım. Ev noktası güncellendi dedi. Ve hedefime doğru ilerliyorum. Takip edeceğimiz nesnenin üzerine doğru gidiyoruz. Ve daha sonra seçimimizi yapacağız. Evet, kanonun üzerine geldim. Biraz daha yaklaşayım hatta. Şimdi ekrandan normal bir şekilde seçim yapıyorum ama evet, burada bana hatayı verdi. 5K'da fokus direkt yapamıyorum diyor. Çok garip. 5K 25 FPS deneyeyim. Bunda yapabiliyor mu? Bunda da yapamıyor. Evet, 4K'yı alayım bakayım. Bu kötü oldu. 5K'da kayıt takip özelliğini kullanamamam. 4K 60 FPS'te. Evet, şu anda seçtiğim gibi, gördüğünüz gibi orada bir tane yelkenli işareti gördü. Tekne olarak tanıdı aslında. Şimdi burada 3 tane seçenek çıktı. İlk olarak spot ışık. Spot ışıkta şu an gördüğünüz gibi sadece kadrajı ortalıyor aslında. Ben buradan ileri geri tüm seçenekleri, tüm stickleri yönlendirebiliyorum. O sadece nesneyi kadrajla ortada tutmaya yarıyor. Aslında bence en böyle ideal kullanış şekli bu spot ışık. Kadrajı siz ortalamayla uğraşmıyorsunuz. Bu şekilde sadece etrafında dönüyorum ve kadrajı kendi ortalıyor. Evet, şu anda kaçırdı ne yazık ki. Kaçırdığı zaman bir daha seçmem gerekiyor. Biraz daha yaklaşıyorum. Evet, şu an mesela tam üstüne geldim. Hala da onu bir deniz aracı olarak görüyor. Bazı nesnelere karşı yapay zeka bunu tanıyor işte. Deniz araçları olsun, yelkenli, teknedir, gemidir. Ve araçları, arabaları da tanıyabiliyor diye biliyorum. Bisikleti daha denemedim. Bisikleti de tanıyordur diye düşünüyorum aslında. Biraz daha indirelim kamerayı. Evet, Focus Train olayı bu aslında. Focus Track sadece sizin kadrajınızı ortalamanızı sağlıyor. POI'yi alalım. POI'yi alıp Go dediğimizde etrafında dönüş yapmış oluyor aslında. Burada saat yönünde hızlı veya yavaş bir şekilde ayarını yapmamızı sağlıyor. Mesela şu an sağa hızlı bir şekilde dön diyorum. Ve kadrajı ortalayacak bir şekilde dönüyor.
Bunu biraz daha yaparsam yavaş yavaş dönüyor. Bu şekilde etrafında istediğimiz cismin dönüşünü yapıyor. Ama tabii böyle bir ileri geri gelme hareketlerini yapıyor. Ve kadrajı tam ortalamak istediği için herhalde. Tam tersine istersek de bu sefer ok yönünden tam tersi saat yönüne çevirdim. Ve bu sefer saat yönünün tersine doğru dönmeye başladı. Cisim ne kadar ani hareketler yaparsa drone da o kadar ani hareketler yapıyor. Evet, gördüğünüz gibi artık küreğin desenini mi takip etti orada, ne yaptı? Kürek hareket edince bir anda gimbal'ı da böyle hareket ettirdi aşağı doğru. Önümden de bir tane martı geçti. Martılar rahat bırakmıyor. Evet, martı etrafımda dönüp duruyor. Cisime çok yakın olursak, evet gördüğünüz gibi hedefe doğru yatay mesafe çok kısa diyor. Böyle olduğu zaman hem hata veriyor hem de takibin kalitesi düşüyor ne yazık ki. Tam ortaya alırsak da aslında bir aktif track yapıyor. Hem takip ediyor ama sağa sola dönmeyip sadece o yönden takip ediyor. Şimdi aktif track'e bakalım. Burada normal Mavic 2'ye göre bayağı bir geliştirme var ama Air 2S kullananlar için aslında aynı ekran. Go diyorum. Şu an mesela sadece arkadan takip ediyor. Ben yine stickleri tabi kullanabilirim. Aramdaki mesafeyi açabilirim. Veya yaklaştırabilirim. Ya da irtifayı arttırıp azaltabilirim. Burada back diyor mesela. Right dediğim zaman bu sefer o cismin sağ tarafına geçip sağ takip etmeye başlayacak. Ama tabi bu kano olduğu için teknelerde bu daha iyi yapacaktır ama kano olduğu için belki o kadar başarılı olmayabilir, göreceğiz. Şu an sağ seçili mesela. Evet, yavaş yavaş sağı bulmaya çalışıyor sanki. Biraz irtifayı düşüreyim. Evet, irtifayı düşürünce de kaybetti. Aktif track. Düşük irtifada da yapmıyor ne yazık ki. Aktif takip dedim. Hedefe geçiş yapılamıyor. İnsan ve taşıtlar için sadece diyor. Yani tanıyamadı hala. Seçiyorum. Evet, şimdi tanıdı. Evet, right dedim. Biraz geri açılayım. Evet, şu anda sağında. Front diyeyim, bakayım önüne geçecek mi? Front deyince de Canon'un tam olarak önünü arkasını anlayamıyor. Anladığım kadarıyla. O yüzden Kano'da pek başarılı değil bu olay. Ön arka olayı. Left deyince sola geçecek mi bakalım. Maalesef geçmiyor. Aslında burada çaprazlara da gidebiliyor. Sağ çapraz, sol çapraz şeklinde. Evet, aktif takip modundayken bile aslında sticklerle ben müdahale edebiliyorum. Back dedim, bakalım ne olacak. Evet, Kano'da bu başarılı olmadı çok. Stop dedim. Şu arkadaki tekneyi seçtim, bakalım bu sefer ne olacak teknede. Teknede fronttan takip et dedim. Evet, go demeyi unutmamak lazım. Go diyelim bir. Aslında şu tekne daha iyiymiş. Şu tekne hızlı gidiyor. Çok yavaş giden cisimlere karşı da iyi değil. Evet, back'ten takip et. Evet, şu an gayet güzel. Yani belli bir hızda gitmesi gerekiyor. Çok yavaş kalıyor demek ki Kano.
Kano'da spot ışık en ideal olarak görünen bence. Diğer tüm müdahaleleri kendiniz yapıyorsunuz. Şimdi burada sağa deneyeyim mesela teknede. Sağ tarafına geçiş yapacak mı? Biraz yaklaştıralım cismi. Sol dedim. Evet, böyle milim milim yavaş yavaş geçmeye çalışıyor sol tarafa. Hızını almış cisimlerde çok daha güzel yapıyor bu hareketi. Evet, şimdi istediğim olayı aslında şimdi yaptık. Kano'da bunu göremedim ama teknede gayet güzel yaptı. Önüne geç dedim, bakalım önüne geçince. Tekne de bayağı hızlı gidiyor, acaba hızı yetecek mi? Şu an gerçekten teknenin önüne geçmeye çalışıyor. Geri geri takip etmeye çalışıyor. Evet. Teknede bu olay gayet güzel çalışıyor. Çok yavaş giden cisimlerde maalesef aktif takip çok başarılı değil. Evet, bu şekilde hem POI'yi hem spot ışığı hem de aktif takibi denemiş olduk. Evet arkadaşlar, aktif takipte bu şekilde hem kanoda hem teknede test etmiş olduk. Sizler de bu gibi videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Nisan hoşça kal de. Kızım da girdi kadraja. Görüşürüz de Nisan. Konuşsana kız. Kendinize iyi bakın.